Merhabalar, ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görüntüsüyle hem tadısıyla sizleri mest edecek ve bayram sofralarına yakışır bir peynirli börek yaptım. Hadi hep birlikte bu lezzetin tarifine geçelim. Bir su bardağı suyumu öncelikle yoğurma kabıma ilave ediyorum. Ardından bir yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için ayıracağız. Bir çay kaşığı sirke ilave ediyorum. Sirke ilave etmemin de kıyır kıyır olması için. 2 yemek kaşığı da ev yapımı yoğurdumu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum. Ve ardından bir çırpma teliyle hepsini, sıvı malzemelerin hepsini birbirine karıştırıyorum. Unlarıma geçecek olursak biliyorsunuz yine ben GNK halk ekmek unu kullanıyorum. Ve ardından Sinangil unu da kullandım. İkisini karıştırarak kullandım. 2 su bardağı öncelikle halk ekmek unumu ekledim. Üzerine ise yarım paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Ve 1 tatlı kaşığı da tuzumu ekledikten sonra çırpma telimle yine bunları karıştırıyorum. Ardından 1 su bardağı da Sinangil unumu ilave ettim. Yine bunları çırpma telimle karıştırıyorum. Yani yoğurma kabıma aslında 3 su bardağı glutensiz un ilave etmiş oldum toplamda. Şimdi artık bir zemine geçeceğim. Masamın üzerine yoğurmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz masanın üzerine yoğurmazsam, yoğurma kabında devam edersem hamur çok fazla un alacak ve katı bir hamur olacak. Bunun olmasını istemediğimiz için yumuşak bir hamur olmasını istiyoruz. Şimdi 1 su bardağı da yine halk ekmek unumdan ilave ettim. Masamın üzerine tamamını üzerine boşalttım. Önce masamın üzerine unladım. Daha sonra ise hamurumu ilave ettim. Üzerine de tekrar halk ekmek unumu ilave ederek her zamanki gibi yine kenarlardan ortaya gelecek şekilde kenarlardan ortaya ala hamurumu yoğuruyorum. Yumuşak bir hamur olacak yine. Kulak memesi kıvamında bir hamurum olacak. Masamdaki bütün unları da hamuruma yedirerek hiç un kalmasın diye hepsini de hamuruma yedire kenarların içe alalı yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamur. Bu hamuru yoğurması da çok zevkli. Çünkü hem yumuşak hem elinize yapışmıyor unla beraber. Hiç yapışmadan da güzelce yoğuruyoruz. Artık hamurum oldu. Topluyorum yine unlarımla beraber hamurumu da topluyorum. Son dakikaya kadar bıkmadan, usanmadan yine yoğurmaya devam ediyoruz. Artık alıştık. Glutensiz unun püf noktası hamuru yapabilmek için son dakikaya kadar elimizi hamurdan çekmeden yoğurmaya sabırla devam ediyoruz. Artık hamurumu toparladım. Gördüğünüz gibi yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Şimdi bunu bir kaba alacağım. Altını biraz unluyorum. Üzerine de hamurumu koyacağım. 10 dakika dinlendirmeye bırakacağım. Bu arada da biz hamurumuzun iç harcını yapmaya geçeceğiz. Hamurumu 10 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. Hamurum dinlendi artık. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur. Hamurumu kabından alıyorum. Tekrar bunu yine yoğurmaya devam ediyorum. Yine kenarlardan içe ala. Dinlendikten sonra tekrar yoğuruyorum. Bunu böyle bir rulo şekline getireceğim. Masamda rulo şekline getiriyorum. Yine bir su bardağına glutensiz un ilave ettim. Sinangil un ilave ettim. Şimdi bu 1 su bardağı glutensiz unumuzu hamuru açma süresinde kullanacağız. Yani toplamda hamuru yaparken 4 su bardağı glutensiz un kullandım. 1 su bardağı da hamuru açarken glutensiz un kullandım. 5 su bardağı glutensiz un kullanmış oldum. Ben 6 tane yumak yapacağım. Her aldığım yumakta iyice onları elimle de yoğurarak daha sonra ise yumak şeklinde getiriyorum. Ve yine altını unladığım bir yere koyuyorum yumaklarımı. Yani 3 tane alta, 3 tane üste gelecek şekilde yufkalarımı yapacağım. Aslında bu yaptığım, göreceksiniz yaptığımda gerçekten şey gibi oluyor, yufka gibi oluyor. Hazır yufkalar gibi, hazır yufkayla börek yapıyormuş gibi bu kadar kolay olacak. 6 tane yufkamı yaptık, 6 tane yumağımı yaptıktan sonra artık açma işlemine geçeceğim. Yumaklarımın da bu arada üstünü örtüyorum ki kurumasınlar ve bu aşamada hızlı olması çok önemli. Hamurlarımızın hem kurumaması için hem de güzel bir yumuşak bir hamur olması için hızlı yapmamız önemli. Altını üstünü yine unluyorum. Yumaklarımın açmaya başladım. Öncelikle merdane yardımıyla hamurun belli bir boyuta getiriyorum. Sonra ince açabilmem için oklavaya geçiyorum. Oklavayı da ince şekilde açıyorum hamurlarıma. Yine altını üstünü sürekli unlayarak yapışmasın. Gerçekten gördüğünüz gibi
Çok yumuşak ve güzel bir hamur oldu. Kopma, yırtılma olmadan kolayca normal unla açıyormuş gibi glutensiz bir yufka açıyorum. Yapacağım. Borcamımı aldım. Borcamın da her tarafını iyice tereyağla yağlıyorum. Daha sonra ise ilk açtığım yufkama borcamıma ekleyeceğim. Aynı normal hazır yufka gibi. Hazır yufkayla nasıl börek yapıyorsak bu da aynı şekilde kenarlara fazlalarını bırakarak onları en sonunda üstüne kapatacağız. İlk yufkamı artık serdim borcama. Onun üzerinde yine tereyağla yağlayacağım. Tereyağı isterseniz tereyağı, sıvı yağ ya da margarin kullanabilirsiniz. Ben tereyağı kullandım. Biraz da içine birkaç damla da işte sıvı yağ ekleyerek erittim. Her katına bu şekilde yağlayacağım. İlk katımı açtım ve yerleştirdim. Şimdi ikinci yufkama geçiyorum. İkinci yufkamı da aynı şekilde yine önce belli bir boyuta gelene kadar merdane ile, sonra da ince olması için de oklava ile açıyorum ama sürekli unlayarak, her tarafını unlayarak açıyoruz yapışmasın diye. Arkasını önünü unlayarak ince bir yufka haline gelene kadar oklavamızla açıyoruz. İkinci katımı ilave edeceğim. Bir oklavayla aldım. Yırtılmalar oluyor. Hiç önemli değil. O kadar ince açıyorum ki yırtılmalar da olabilir. Sorun değil. Bunu da aynı şekilde tepsime yerleştiriyorum. İkinci katımı da yerleştirdikten sonra bunun da her tarafını bir güzel yağlıyorum tereyağımla. İkinci katını da her tarafını değecek şekilde tereyağla yağlıyorum. Bu yaptığım yufka ile sigara böreğini de yapabilirsiniz. Gül böreğini de yapabilirsiniz. Aslında hazır yufka ile yapılan bütün börekleri bununla yapabilirsiniz. Gerçekten yoğurması da açması da çok kolay ve hafif bir börek oluyor. Her tarafını yine unlayarak 3. kat yufkamı açıyorum. Bakar mısınız? Oklavada sallaya sallaya glutensiz bir yufka açıyorum. İstedikten sonra her şeyi yapabiliriz, başarabiliriz. Glutensiz unla da yapılmayacak hiçbir şey yok. Çok güzel, lezzetli bir börek oldu. Bunu da yine yerleştiriyorum tepsime. Ben tek başıma olduğum için tek kişilik yapıyorum. O yüzden küçük yaptım. Yani küçük bir borcamda yaptım. Bunu da yine her tarafını yağlıyoruz. Büyük yapmak ister, yani büyük fırın tepsilerinde yapmak isterseniz fazlasıyla yapmanız gerekiyor. Yani malzemeleri 2 katı kullanın. Bu arada iç harcıma geçecek olursak 3 kat yufkalarımı serdim. İç harcımı ben peynirli yapmayı tercih ettim. Peynirli, maydanozlu ve soğanlı, biraz da pul biber ilave ettim. Siz isterseniz kıymalı, patatesli yapabilirsiniz. Zevkinize kalmış bir şey. 3. katı da yaptıktan sonra malzemelerimi ekledim. Onun da üzerine biraz tereyağı gezdiriyorum. 4. katıma geçtim. 4. katı da yine aynı şekilde yufkamı açıyorum. Her katını özellikle size gösterdim ki yani yufkalarımın ne kadar güzel olduğunu görün diye, yırtılma olmadan ve kolaylıkla nasıl kolay bir şekilde açtığımı görün diye. Bakın elimde alıyorum, çeviriyorum. Hiçbir şey olmuyor, yırtılma olmuyor. Ve bayağı da ince bir hamur oluyor. Bunu da yine üzerine ilave ediyorum. Aynen. 3. kattan sonra iç harcımı ekledikten sonra 4. kata yine yufkamı ilave ettim. 6 kat, yani 6 adet yufka ile börek yapmış gibi oldu. Bunu da yine üzerine tereyağımı gezdirdim. Ve 5. katımı ekliyorum yine aynı şekilde. Onu da yine her tarafına tereyağımı gezdiriyorum. Ve 6. katım artık son. Yine onu da güzelce yerleştirdikten sonra kenarlardaki hamurları da üzerine ekleyip artık böreğim hazır. Üzerine de yumurta sarımızı ilave edeceğiz. Yani yumurta sarımızı süreceğiz. Tavanın dibinde kalan tereyağının üzerine ben yumurta sarımı koydum. Onları bir güzel karıştırdım. Onu da böreğimin üzerine sürdüm. Üzerine ayrıyeten susam ve çörek otu da ilave ettim. Siz isterseniz eklemeyebilirsiniz. Böreğim artık hazır. Önceden ısıttığım 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Üzerine de çıtır olması için bir çorba kaşığı sıvı yağ gezdirdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizler de inşallah yaparsınız. Yaptıktan sonra benimle paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.